Selam tayfa. Sınav denizi bazen dalgalı olabilir, biliyorum. Pusulanız şaştı mı? Kürekler ağır mı geliyor? Merak etmeyin. Bugün rotamızı Başarı Adası'na çeviriyoruz. Kaptanınız konuşuyor. Hazırsanız başlayalım. Videonun sonunda bekliyor olacağım. Merhaba. Sınavlara hazırlanırken kendini hiç böyle denizin ortasında tek başına nereye gideceğini bilmeden kürek çeker gibi hissettin mi? Eğer cevabın evetse emin ol yalnız değilsin. Ve evet, doğru yerdesin. Bu sunumda Benimle Başarabilirsin kitabının tam da bu hislerden doğan hikayesini ve sana nasıl bir yol haritası sunduğunu konuşacağız. Hadi bu başarı hareketinin sana nasıl umut olabileceğini birlikte görelim. Her şey işte tam da bu cümleyle başladı. Hatırlarsın o pandemi dönemi, evlere kapandığımız, yüzlerdeki ifadeleri bile göremediğimiz, sanki bir boşluğa konuştuğumuz o tuhaf zamanlar. Bu cümle kitabın yazarlarından birine ait ama aslında binlerce öğrencinin, binlerce öğretmenin ortak çığlığıydı. Bu his sana da tanıdık geliyor değil mi? Ama işte bazen en büyük çaresizlikler en parlak fikirleri doğurur. Liseden 3 eski dost. Biri matematik öğretmeni, diğeri bilişim uzmanı, öbürü de eğitim koçu. Bu ortak çaresizlik hissine artık yeter demek için bir araya geldiler. Amaçları basitti. Öğrencilerle aralarındaki o kopuk bağı yeniden kurmak ve bu fırtınalı denizde onlara bir pusula olmaktı. Ve ortaya çıkan şey süslü püslü teoriler değildi. Tamamen sahadan, yani bizzat senden, ailenden gelen sorulardan doğdu. Gece yatağında seni uyutmayan, ya olmazsa dedirten ne varsa hepsi masaya yatırıldı. Yani bu kitap gerçek sorunlara gerçek ve işe yarar cevaplar vermek için yazıldı. Evet, şimdi sıkı dur bakalım. Bütün bu tecrübelerden, sorulardan süzülüp gelen o meşhur yol haritasına, yani başarıya giden 18 pratik adıma geliyoruz. Ama hemen söyleyeyim, bu öyle basit bir yapılacaklar listesi değil. Bu, senin çalışma şeklini, düşünce yapını, yani her şeyi kökünden değiştirecek bir rehber. Her şeyde olduğu gibi başarının da temelleri var. İlk 3 adım tamamen seninle, yani zihinsel hazırlığınla ilgili. 1. Rotası olmayan bir gemi gibi savrulmamak için hedefini netleştireceksin. 2. En büyük gücün olan beyninin nasıl çalıştığını öğreneceksin. Ve 3. Belki de en önemlisi, o içindeki yapamayacağım diyen ses var ya, işte o kaygıyla yüzleşip onu yönetmeyi öğreneceksin. Ah, o cümle. Hepimizin kabusu, değil mi? Sürem yetmiyor. Sınav anındaki o panik, o baskı, bildiğin soruları bile yapamaz hale getiren o korkunç his. Peki bu senin kaderin mi? Hayır, kesinlikle değil. Bunun bir çözümü var. Çözüm aslında çok basit adımlarda saklı. Zaman yönetimini bir kas gibi düşüneceksin, antrenman yaptıkça gelişecek. Planlı programlı çalışarak o belirsizlik hissini ortadan kaldıracaksın. Ve en önemlisi, o yeni nesil soruları doğru okuma teknikleriyle çözmeye başladığında sadece net değil, aynı zamanda altın değerinde dakikalar kazandığını göreceksin. Geldik en can yakan soruya, o duvara toslama hissi. Saatlerce çalışıyorsun, uykundan, arkadaşlarından fedakarlık ediyorsun ama deneme sonuçları bir türlü değişmiyor. İşte bu insanın pes etmeye en yakın olduğu an. Ama sana bir sır vereyim mi? Bu yolda yürüyen herkes o duvara en az bir kez toslar. Yalnız değilsin. Cevap daha fazla çalışmakta değil, daha akıllıca çalışmakta. Her gün istikrarla çözeceğin 20 paragraf sorusu gibi küçük adımlar birike birike devasa bir fark yaratır. Ramazan gibi özel dönemlerde enerjini doğru yönetirsen bir anda kendini yarışta önde bulursun. Ve en önemlisi durup kendine şunu sormalısın. Ben nerede yanlış yapıyorum? Büyümenin sırrı bu sorunun dürüst cevabında gizli. Ve işte finale doğru geri sayım başlıyor. Sona yaklaştıkça panik artar biliyorum. Ama bir planın varsa kontrol sendedir. Son 20 gün denemelerle eksiklerini tespit etme zamanı. Son hafta ne yapacağından çok ne yapmayacağını bilme zamanı. Son gün dinlenme zamanı. Ve sınav günü o ana kadar yaptıklarına güvenme ve sadece planına sadık kalma zamanı. Unutma, her anın bir stratejisi var. Sorun sende değil, rotada. Doğru rotayı bulduğunda netler zaten gelir.